Seminyan Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşam sofralarınızı süsleyecek, hem görünümüyle hem lezzetiyle göz dolduran küçük köfteli karnıyarık tarifim var. Köfteleriyle, sosuyla muhteşem bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Köfteli karnıyarık yemeği için 7 tane çok büyük olmayan patlıcan kullanacağım. Patlıcanları güzelce yıkamıştım. Yıkadığım patlıcanların saf kısımlarını alıp alacalı şekilde soyuyorum. Patlıcanları alacalı şekilde soyduktan sonra kızartacağım. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Kızgın yağa patlıcanları koyuyorum. Bu arada patlıcanların güzel kızarması için üzerlerine bıçakla birkaç yerinden kesikler attım. Patlıcanları çevire çevire kızartıyorum. Patlıcanlar fırında da pişeceği için çok kızartmanıza gerek yok. Biraz yumuşaması yeterli. İçine çok yağ çekmemesi için patlıcanları kızgın yağa atın ve yüksek ateşte kızartın. Kızarttığım patlıcanları havlu kağıt serdiğim tepsinin üzerine alıyorum. Havlu kağıt patlıcanların fazla yağını alacak. Patlıcanları kızarttıktan sonra şimdi köfte harcını hazırlıyorum. Köfte harcı için bir tane orta boy kuru soğan, bir diş sarımsak ve yarım demet maydanozu önce rondodan çekeceğim. İsterseniz soğan ve sarımsağı rendeleyip maydanozu da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Siz de rondo ile çekecekseniz maydanozu da soğanla beraber çekerseniz daha güzel çekiliyor. Köftenin diğer malzemelerini de hazırlayıp yoğuralım. 500 gram kıymanın üzerine çektiğim soğan, sarımsak ve maydanozu alıyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yerine bayat ekmek de ufalayabilirsiniz. Baharatlarını ekleyelim. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber ve toz biber ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharatlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Köfte harcını iyice yoğuracağım. Köfte harcını iyice yoğurduktan sonra eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar dolapta dinlendirirseniz iyi olur. Hem de daha kolay şekil verirsiniz. Köfte harcını güzelce yoğurdum. Benim vaktim yoktu, o yüzden dinlendirmedim. Şimdi küçük küçük köftelerini yapacağım. Köfteleri küçük misket şeklinde yapıyorum. Dağılmadan güzel yuvarlanıyor. Eğer sizin köftenizin kıvamı da böyleyse kızartırken de hiç dağılmayacaktır. Bu arada kıymayı da orta yağlı kıyma kullandım. Malzeme listesini yine videonun altındaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Köftelerin hepsini misket şeklinde yuvarladım. Şimdi köfteleri kızartacağım. Tavanın tabanına kaplayacak şekilde sıvı yağ aldım. Yağ iyice kızdıktan sonra köfteleri yağın içine atıyorum. Köftelerin şekli bozulmasın diye elime çok almıyorum. Böyle ikişerli üçerli olarak tavaya atıyorum. Köfteleri çok fazla kurutmadan kızartalım.
Köftelerin dağılmaması için de ilk etapta tavaya hiçbir şey değirmiyorum. Sadece sabundan tutarak sallayarak kızartıyorum. Köfteler biraz kızardıktan sonra kaşıkla çevirerek kızartmaya devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla kızartıp kurutmayın. Kızaran köfteleri de yine havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum. Kalan köfteleri de aynı şekilde kızartacağım. Köftelerin hepsini kızarttıktan sonra artık sosunu hazırlayacağım. Sosu için tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Yağ kızdıktan sonra 1 yemek kaşığı salçayı kavuruyorum. Salçayı 2-3 dakika kavurduktan sonra içine bir diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsağın aroması çıkması için böyle 20-30 saniye çevirdikten sonra bir kase domates sosu ekliyorum. Bu domates sosu benim yazın hazırladığım domates sosu. Eğer sosunuz yoksa 3-4 tane domates de rendeleyebilirsiniz. Domates suyunu biraz çekene kadar 4-5 dakikada domates sosuyla kavuralım. Sosun içine biraz karabiber ve tuz kırıyorum. Karabiber ve tuzuyla da şöyle bir karıştırdıktan sonra suyunu ekleyeceğim. 1 su bardağı soğuk su ekliyorum. Sos suyunu biraz çekip özleşene kadar 6-7 dakika daha pişiriyorum orta ateşte. Ocağı kapatıyorum. Artık köfteli karnıyarıklarımızı hazırlayabiliriz. Karnıyarık yapmak için dikdörtgen borcam tepsi kullandım. Siz de herhangi bir uygun fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Patlıcanı bıçakla ortasından yardıktan sonra yine bıçakla ortasına kesikler atıyorum. Böylece patlıcanın ortası daha iyi ayrılıyor. Patlıcanları kızartırken ben üzerlerinden biraz tuz serpmiştim. Eğer tuzlamadıysanız böyle ortalarını yardıktan sonra üzerinden biraz tuz serpebilirsiniz. Patlıcanların içine kızarttığım köftelerden yerleştiriyorum. Patlıcanların içine misket köfteleri de yerleştirdim. Şimdi sosunu dökeceğim. Sosu şöyle bir karıştırdıktan sonra köftelerin üzerinden döküyorum. Köftelerin üzerine sostan bol bol döküyorum. Köfteler sosla beraber pişince gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle küçük köfteli karnıyarıklar çocukların ilgisini de çekiyor. Eğer çocuğunuza patlıcan yediremiyorsanız bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Kalan sosu da üzerlerine gezdiriyorum. Tavanın içinde kalan yağı yarım su bardağı sıcak suyla çalkalayıp yemeğin üzerine dökeceğim. Eğer yemeğin sulu olmasını istemiyorsanız yarım çay bardağı kadar su da ekleyebilirsiniz. Misket köfteli domates soslu karnıyarık yemeğimi biraz da fırında pişireceğim. 180 derecede ısıttığım fırında pişireceğim. Pişirme süresi herkesin fırına göre değişebilir. Yaklaşık 20-25 dakikada pişiyor.
Biraz suyunu çekene kadar pişirelim. Domates soslu misket köfteli karnıyarık yemeğim hazır. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz sonucu yoruma mutlaka yazın. Üzerlerini maydanoz yaprağıyla süslüyorum. Davet sofralarınıza da yakışacak dolu dolu çok güzel bir yemek oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.